İstersen senin kanalın 1,5 milyon abonelik bir kanal olsun. 3. strike'tan itibaren kanalın tamamen kapanır. Kişi benim içeriğimi izinsiz kullandı diyerek sana dava da açabilir. Yani YouTube dışında da haklarını arayabilir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargılanabilirsin. Arkadaşlar konu çok ciddi. Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube'da telif hakkı nedir? Telif hakkından korunmanın yolları neler? Telif yemeden içerik nasıl üretirim ve telif yersem eğer neler yapmam gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Yani kısacası kapsamlı bir şekilde sana YouTube'da telif sisteminin nasıl çalıştığını tek bir videoda aktaracağım. Dolayısıyla sen yeni bir YouTube kanalıysan, bu konular hakkında herhangi bir fikrin yoksa ya da bilgin, deneyimin az ise kesinlikle ve kesinlikle bu videoyu ileri sardırmadan sonuna kadar izle. Çünkü emin ol konumuz çok önemli. Çünkü sen telif hakkında yeterli bir bilgiye sahip değilsen YouTube kanalını kesinlikle ve kesinlikle büyütemezsin. Az biraz büyümüş bile olsan YouTube kanalın ileride kapatılabilir. Bakın kanalın kapanabilir diyorum. Ya da sen daha yolun en başında hatalı bir kanal açmışsındır. Boşa kürek sallıyorsundur. Ben izleyicilerimin kesinlikle boşa kürek sallamasını istemiyorum. Evet arkadaşlar çok fazla uzattım. Konumuza hemen geçiyorum. Öncelikle YouTube'da iki çeşit telif sistemi vardır. Birincisi Content ID, ikincisi Copyright Make Tool. Öncelikle Content ID'den başlayalım. Content ID nedir? YouTube'un otomatik telif sistemi, yani platformdaki en güçlü ve yaygın telif koruma aracı Content ID'dir arkadaşlar. Peki bu sistem nasıl çalışır? Bundan bahsedelim. Büyük yapımcıların kullanmış olduğu orijinal sesi, videoyu, görselleri referans olarak sistem içerisinde saklar. Sen video yüklediğinde sistem videonu tarar ve bu referanslar karşılaşır. Eğer eşleşme bulursa Content ID claim oluşturur. Yani videonu çarptırır. Kısaca size şöyle özet geçeyim. Sen daha videonu oluşturma aşamasında buradan oluştura tıklıyorsun ya, video yükle diyorsun. Hani dosyanı seçiyorsun, videonu yüklüyorsun ya. Daha sen videonu yükleme aşamasında bu sistem çalışır. Senin videonu bir denetler. Hani bu videoda büyük bir hak sahibinin içeriğini sen kullandın mı? Müziğini kullandın mı? Hani büyük yapımcıların, ajansın, ne bileyim müzik şirketlerinin, film stüdyolarının herhangi bir içeriğini kullandın mı? Sistem senin videonu bir tarar, tamam mı? Eşleşme bulmadı diyelim ki. Orada bir sıkıntı yaşamadın. Okey. Kurtuldun mu? Hayır. Sen videonu yüklersin. Videonu yükledikten sonra belli bir zaman geçtikten sonra da bu sistem senin videonu algılayıp çarpabilir. Yine mi herhangi bir sıkıntı çıkmadı? Senin videon belki 10.000 izlendi, belki 50.000 izlendi, 100.000 izlendi. Daha sonra da bu sistem senin videonu algılayabilir. Yani dolayısıyla bu sistemden kaçış yok arkadaşlar. Korunmanın yolu yok. Sen birinin içeriğini kullandıysan, yani büyük birine ait bir içeriği kullandıysan, sesi kullandıysan, görüntüyü kullandıysan her zaman senin üretmiş olduğun video kelle koltukta olacak, anladın mı? Peki Content ID tarafından claim oluştu. Yani bu sisteme çarpıldın. Bunun sonuçları nedir? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle sen Content ID'den telif yediğin andan itibaren videonun bütün gelirleri hak sahibine gitmeye başlar. Yani sen o içerikten artık bir şey kazanamamaya başlarsın. İkincisi, videon bazı ülkelerde engellenebilir. Üçüncüsü, kanalın strike almaz. Sadece gelir veya görünürlüğün etkilenir. Şimdi bazıları şöyle düşünüyor. Hani aman ben içerik üreteyim, başkalarına ait bir şeyleri kullanayım. Telif yersem de videoyu kaldırırım diyor. İyi, okey. Güzel düşünüyorsun. İyi, hoş. Tamam da tek çakal sen değilsin ki. YouTube daha sen videoyu yüklediğinde bile senin video dilini algılıyor. Otomatik altyazı oluşturuyor. Senin video içerisinde neler konuştuğunu biliyor. Ya kısacası uzatmaya gerek yok. Sistem öyle bir sistem ki senin ne yaptığını senden daha iyi biliyor, anladın mı? Dolayısıyla sen YouTube'da Content ID'ye yakalandığında hani silerim diyorsun, okey, ama bir kere YouTube'un güvenini kaybediyorsun. Algoritma seni daha az önermeye başlıyor. Senin kanalın artık yüksek kitlelere hitap etmemeye başlıyor. İzlenme alamamaya başlıyorsun. Görüntülenme sayın azalıyor. Kısacası sen her bu sisteme çarpıldığında kanalın ölüyor. Anladın mı? Peki diyelim ki sen küçük bir kanalsın. Sen çok büyük bir şirketin, yapımcının, ne bileyim film stüdyolarının içeriğini kullanmıyorsun. Diyorsun ki ya ben Instagram Reels'ten videoları alayım, işte üstünde derleme yapayım, kendim içerik üreteyim. Ya da küçük YouTube kanallarının, orta düzey YouTube kanallarının içeriklerini alayım, üstünde yorumlar yapayım. Ya da TikTok videolarını alayım, derleme yapayım, üstüne eklemeler yapayım, farklı ses ekleyeyim vesaire. Bu tarzda içerikler oluşturayım, para kazanayım diye düşünüyorsun diyelim ki. İşte burada da Copyright Make Tool sistemi devreye giriyor. Şimdi bu sistem yasal telif ihlali durumlarında devreye giriyor arkadaşlar. Content ID'den çok daha ciddi bir sistemdir. Bakın çok daha ciddi. Bunun yaptırımları daha ağır. Hani tamam, çok büyük şirketlerin içeriklerini kullanmıyorum, müziklerini kullanmıyorum. Ne bileyim film stüdyolarının görüntülerini kullanmıyorum.
Aman alt tarafı 50.000 abonelik, Ahmet'in kanalının videolarını kullandım, shorts videolarından alıntılar yaptım diye düşünüyor olabilirsin. Ama emin ol bunun yaptırımları daha ağır arkadaşlar. Nedir yaptırımları? Gerçek telif sahibi senin videona manuel olarak şikayet gönderebilir. Örneğin bir müzik şirketi veya ajans benim içeriğimi izinsiz kullandı derse YouTube'a, kanalın strike yer. Yani nedir strike? Uyarı alır kanalın. Bazı özelliklerin kısıtlanır. Bu şekilde ikinci bir şekilde uyarı alırsan daha ağır kısıtlamalar yaşarsın. Canlı yayın falan yapamamaya başlarsın. YouTube'un bazı özelliklerini kullanamamaya başlarsın. Üçüncü strike'da da kanalın kalıcı olarak bir daha açılamamak üzere kapatılır. Bak, kanalın kapanır. Anladın mı? İstersen senin kanalın 1,5 milyon abonelik bir kanal olsun. Üçüncü strike'tan itibaren kanalın tamamen kapanır. Bakın Content ID'nin böyle ciddi bir yanı yok. Sadece senin gelirini senden alıyor. Hak sahibine veriyor. Ama Copyright Make Tool'da senin kanalın kapanabiliyor. Anladın mı? Konu çok ciddi. Sadece bu da değil. Bak, kişi benim içeriğimi izinsiz kullandı diyerek sana dava da açabilir. Yani YouTube dışında da haklarını arayabilir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargılanabilirsin. Arkadaşlar konu çok ciddi. Peki bu sistem nasıl çalışır? Copyright Make Tool'da aynı şekilde sen videoyu yükleme aşamasında daha senin videonu denetlemeye başlar. İşte sen videonu başka birinden mi kopyaladın? Başka birinin videosunu mu kullanıyorsun? Sistem aynı şekilde seni denetler. Eşleşme bulunursa eğer yasal hak sahibine YouTube bildirim gönderir. Bak der, şu kanal der senin videonun bir kısmını yüklemiş olabilir, bir kontrol et istersen der. Hak sahibi videoya girer bakar, evet gerçekten onun içeriğini kullandıysan der ki bu kişi benim izinsiz bir şekilde videomu içeriğimi kullandı, ben bundan şikayetçiyim der, kanalın strike yer. Anladın mı? Ya da şunu da diyebilir, hemen gözünüzü tamamen büyük bir şekilde korkutmayayım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmaya da bilir ya da seninle iletişime geçer. İşte neden benim içeriğimi kullandın? Ya da senden şikayetçi olmaz, videoyu kaldırma talebinde bulunur. Kardeşim bu video bana ait, bak bunu kaldır der. Dolayısıyla arkadaşlar YouTube'da telif sistemleri bu şekilde çalışır. Şimdi gelelim YouTube'da doğru bilinen yanlışlara ve en çok sorulan sorulara. YouTube'da telif yemeden müzik kullanabilir miyim? Evet, YouTube'da telif yemeden müzik kullanabilirsin ama dikkat etmen gereken bazı önemli noktalar var. En güvenliden en güvensize gideceğim arkadaşlar. YouTube'da müzik kullanmanın en güvenli yolu YouTube'un kendi ücretsiz müzik arşivinde yer alan şarkıları kullanmaktır. Yani YouTube Studio'ya giriş yaptığınızda, bakın hatta hep birlikte yapalım, buyurun beraber görelim. Aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Burada ses kitaplığı yeri var. Buraya tıklarsın, tamam mı? Burada görmüş olduğum bütün müzikler YouTube'un bizlere sunmuş olduğu telifsiz müziklerdir. Yani ben %100 bir şekilde videomdan telif yemeyeyim diyorsan buradaki müzikleri kullanıyorsun. Burada bu arada çok fazla ses parçası, müzik, arka plan fon müziği vesaire vesaire dosya var. Yani 30-40 tane var zannetmeyin arkadaşlar. Burada kullanabileceğiniz birçok parça, melodi var. %100 güvenli yol burası. İkincisi telifsiz müzik siteleri, tamam mı? Yan tarafta sekme açarsın. Buraya telifsiz müzikler dersin, tamam mı? Buradan bir araştırmaya girersin ya, tıklarsın sitelere. Kendine telifsiz müzik araştırırsın. Fakat bu konuda dikkat etmen gereken bir konu var. Bu siteler sizden genellikle bir şeyler ister arkadaşlar. Örnek veriyorum, videonun eğer bu müziği benim burada sana sunmuş olduğum müzikleri der, videonda uygulayacaksan der, kullanacaksan der, açıklamaya benim sitemin linkini bırak ya da ne bileyim müziğin kime ait olduğunu yaz, parçanın ismini yaz der. Bu şekilde lisansımı kullanabilirsin der. Yani kullanım lisansını mutlaka okumalısın. Üçüncüsü en güvensiz yoldur. Popüler sanatçıların şarkıları, örnek veriyorum Tarkan olur, ne bileyim popüler rap sanatçılarının şarkısı olur. Bu kesinlikle uzak durman gereken şeylerdir. Bu tür müzikleri kullanırsan eğer Content ID sistemine çarpılırsın. Videonun geliri gidebilir, videon engellenebilir. Bu tarz toplara kesinlikle girmiyorsun bir kere. Bunu çok duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bir yerlerden kulağınıza çarpmıştır. Ya ben 3 saniye 5 saniye videomda geçirirsem eğer müziği, biraz da sesini kısarsam telif yemem. Aynen. Diye doğru bilinen bir yanlış var. Ya sen bir müzik parçasını 1 saniye de kullansan, 3 saniye ya da 0,5 saniye bile olsa kullansan, bu Content ID sistemi bu müziği algılayabilir. Anladın mı? Yani 5 saniyeyi geçmezsem sorun olmaz. Ben bunu kullanırım. Bir sıkıntı yaşamam. Aynen. Bu sisteme her türlü çarptırılma ihtimalim var. Yani adamlar bu Content ID'yi öyle bir geliştirmiş ki ses parçası üzerinde oynama bile olsa o sesin kime ait olduğunu sistem algılayabilir.
algılayabiliyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle popüler sanatçılardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz toplara kesinlikle girmiyorsunuz. Şimdi müzik aşamasını geçelim. Şimdi ikinci doğru bilinen yanlışa gelelim. TikTok videolarını alayım, derleyeyim, üzerinde oynamalar yapayım, bunu paylaşayım, teliften korunayım. Bu şekilde de ileride para kazanayım diye düşüncelere gireceksen eğer kulağını aç, beni iyi dinle. 1. Görüntü o kişiye ait olabilir. Ses müziğe veya konuşana ait olabilir. Bir videoyu alıp yeniden yüklemek, derleme yapsam bile telif ihlali sayılabilir. Bu konularda risk azalır, tamam mı? Ne kadar oynama yaparsan risk o kadar azalır. Fakat hani videonun başlarında da söylemiş olduğum gibi kelle koltukta içerik üretmektense orijinal olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani kısacası kafa karıştırmak istemiyorum. Bakın, bir video üzerinde sadece kesip biçtin, kat attın, zoom attın, telif alma riskin yüksek olur. Tamam mı? Ya da renk ekledin, ses ekledin, geçiş yaptın, yazı ekledin. Bu tarz oynamalara gittin. Telif riskin orta olur. Veya kendi sesinle yorum kattın, analiz yaptın, konu hakkında mizahlar ekledin. Başkasına ait olan o görüntüleri elinden geldiğince minimum seviyede kullandın. Bunda da telif riskin minimum olur, düşük olur. Fakat telif riskin her zaman olacak. Anladın mı? Eğer ben %100 bir şekilde risksiz nasıl shorts videoları üretirim diye bir soru soracak olursan, bunun en güvenli yolu, %100 yolu içeriği senin yapman. Senin üretmen. Yani örnek veriyorum, sen Shorts'ta popüler bir konu gördün. Aynı konuda sen baştan bir çekim yapabilirsin. Aynı konuyu derlersin. Görüntü sana ait olur. Ses sana ait olur. Her şey senin olur. Fakat olayı alıntı yaparsın. Bu konuda %100 bir şekilde, güvenli bir şekilde telif yemezsin. Çünkü videonun her şeyi sana ait. Sadece olayı alıntı yaptın, anladın mı? Yani teliften %100 korunmanın yolu bu. Şöyle bir soru soracak olabilirsin. Abi ben birçok YouTube kanalı görüyorum. Shorts videoları üretiyor. İşte sürekli başkalarının videolarını alıyor. İşte üzerinde oynamalar yapıyor, paylaşıyorlar. Örnek veriyorum, Instagram yorumları ekliyor videolara. Bu tarz konular çok popüler. Bu adamlar bu işlerden ekmek yiyor. Yapan nasıl yapıyor diye soracak olursan, bu yapan kişiler arkadaşlar genelde hak sahibinden izin alarak bu videoları paylaşıyor. Bakın, kendilerine ulaşıyor mail yoluyla. Diyor ki ya ben diyor senin böyle bir shorts videonu gördüm diyor. Hani bunun üzerinde oynamalar yapıp kanalımda paylaşabilir miyim diyor. Karşılığında diyor açıklamada senin kanalının da linkini bırakırım diyor. Hani ben bu videoyu kullanayım, onayım varsa diyor bana telif atma diyor. Tamam mı? İkili bir anlaşmaya giriyorlar. Kanalda bu kişinin videosunu alıyor, editleyip kendi kanalında yayınlıyor. Yani bu kişiler bu şekilde içerik üretiyor arkadaşlar. Peki, benim tahminimce en çok sorulacak iki soruyu cevaplandırdık. Şimdi videomuzu sonlandırmadan önce gelin sizle birlikte YouTube'da telif konusunda en çok yapılan 10 yanlıştan hızlı bir şekilde bahsedelim. Buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sadece sizlere fikir olması açısından bu konuya da değinmek istedim. 1. Kısa süre koyarsam telif yemem sanma. Yanlış. YouTube'un Content ID sistemi 1 saniyelik müziği bile tanır. Yani sen kısacası popüler bir şarkıyı 1 saniye bile kullansan tespit edilme ihtimali her zaman vardır. 2. Kaynak belirtirsem sorun olmaz diye düşünmek. Yanlış. Açıklamaya kaynak X hesabı yazmak etik olarak güzel bir şey ama kanunen koruma sağlamaz. Yani telif sahibinin izni yoksa hala ihlal sayılabilir. 3. İnternette bulduğum videoyu, müziği telifsizdir sanmak. Bu çok yaygın bir hatadır arkadaşlar. Bir videonun YouTube'da, TikTok'ta veya Pinterest'te herhangi bir platformda bulunması onun özgürce kullanılabileceği anlamına gelmez. Telif hakkı yine sahibine aittir. 4. Edit yaparsam telif kalkar zannetmek. Yanlış. Sesin tonunu değiştirmek, videoyu ayna yapmak, hızını değiştirmek bazen işe yarasa da garanti çözüm değildir. Content ID frekans tanıma kullanır. Her türlü bu durumları tespit edebilme ihtimali vardır. 5. Gelir sadece paylaşan kişiye gider, bana zararı olmaz demek. Yarı doğru yarı yanlış diyebiliriz arkadaşlar. Bazı teliflerde sadece gelir gider ama bazı durumlarda videonun tamamen engellenir. Kanal telif strike alır. Tekrarında kanalın kapatılabilir. 6. Telif hakkı sadece müzikte olur zannetmek. Yanlış. Telif sadece müzikte değil, görsellerde, fotoğrafta, filmde, dizide, oyun sahnelerinde, YouTube videolarında, ses kayıtlarında, diyaloglarda, yani başkasına ait olan her durumda telif hakkı ihlali vardır arkadaşlar. 7. Yabancı içeriklerde telif yollanmaz zannetmek. Yanlış. YouTube globaldir. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya veya Hindistan'daki hak sahipleri bile otomatik sistemle talep gönderebilir. Yani uluslararası telif anlaşmaları geçerlidir. 8. Telif yememek için müziği arka planda kısık
sık çalarım. Yanlış. Sistem ses frekanslarını da analiz eder. Yani ses ne kadar kısık olursa olsun Content ID seni tanıyabilir. Senin bu içeriği kullandığını anlayabilir. 9. Telif geldi ama sildim. Sorun bitti. Tamam, sıkıntı yok. Bundan sonra bu konuda bir zararım olmayacak. Yanlış. Telif geldiğinde videoyu silsen bile ihlali kayıt altında tutabilir sistem. Yani strike aldıysan silmek kaldırmaz. İtiraz etmen gerek. 10. YouTube telifleri affeder düşüncesi. Yanlış. YouTube her zaman hak sahiplerinin tarafını tutar. Yani telif ihlali fark edilirse sistem otomatik işlem yapar. YouTube müdahale etmez. Son olarak bonus bilgi. Telif yememek için her zaman YouTube ses kitaplığını ya da ücretsiz kaynakları kullan. Yani ekranda görünen her şeyin, duyulan her şeyin ses kaynağını bil. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce son olarak sizlere hızlı bir şekilde telif konusunda en çok yapılan 10 yanlıştan da bahsettim. Bu videomuz da buraya kadardı. Evet, biraz uzun bir video oldu, farkındayım, fakat konu çok önemli. Üzerinde detaylı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde durmam gerekiyordu. Biraz yoruldum. Acilen bir su içmem gerekiyor. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer şu noktaya kadar videoyu izlediysen çıkmadan önce senden ricam, eğer like atmadıysan videoya like atabilirsin. Yorumlarda da kesinlikle fikirlerini sunmayı unutma. Her türlü yorumu cevaplandırıyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlarda bana yazabilirsiniz. Abi ben böyle bir şey yapıyorum, hani bu konuda telif yer miyim gibi ya da yapmayı düşünüyorum gibi. Her türlü yorumlarınızı cevaplandıracağım arkadaşlar. Son olarak da bu tarz içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olabilmek için kanalımıza abone olabilirsin. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.